Welcome back to Seka Park. Round 1 is still live, for matches ongoing simultaneously on the grass. Dogan and Şimşek are through. These 4 matches decide the remaining 6 spots. Welcome. For matches from round 1 are still live on the field. The 2 with the highest stakes, Özkaradeniz vs Serdar, and the ongoing battle between Sosuz and Hasan Cengiz in the scoring period. İmran vardı yine yoluna devam ediyor. Bakalım bu etapta Seviye Enerji'nin 4. etabı çok önemli. Her 3 etapta baktığımızda farklı. As we watch the ongoing action, the Ba Alti division is also being decided here at Seka Park. 5 wrestlers from that division will earn promotion to the top tier for the 2027 season. Bu etabı özellikle belirteyim. The Ba Alti division, the tier just below the top, will send 5 wrestlers up to the Basbaliven level for 2027. For those wrestlers, today is also a qualification event. Yarın 64 mücadelesi sabah seansıyla devam edecek, onu belirteyim. Ama Seka Park er meydanındaki mücadeleler, başaltı güreşleri, büyük orta güreşleri, küçük orta güreşleri çok önemli. Bu sene başaltından The Presidential Cup on September 20th in Istanbul gives additional promotion pathways. It is not the end of the road for wrestlers who fall short today. Ve ayrıca 5 başpehlivan adayı olacak. Kırkpınar'dan 2 isim başpehlivanına yükselecek. Finalistler yani. Finalistler yine başaltından da yine ligde ilk 2 isim yükselecek. Bir de Cumhurbaşkanlığı kupasından bir isim çıkacak. One more date worth noting from the broadcast today. September 20th, Istanbul. The Presidential Cup, a major post-season event with berths into the Ba Alti ladder on the line. 20 Eylül günü İstanbul'da. İstanbul'da olacak. Dolayısıyla başaltı pehlivanları çok şanslılar. Böyle bir yılda, böyle bir sezonda özellikle zor mücadeleler olacak, çetin mücadeleler olacak. Bakalım hep beraber göreceğiz. Teşekkürler Şener Sar. Yine detayları senden almaya devam edeceğiz. Kırkpınar'da Both Hamza Özkaradeniz and Abdülrafik Wanner represent Kokili institutions. Özkaradeniz competing on his home Ermedani tonight, the grass field of his own community. That energy is real and it is physical. Teşekkür ediyorum. Sağlık görevlilerimize veya sağlık görevlilerimiz And we are back with all 4 matches on screen simultaneously. Top left, Abdülrafik Wanner vs Sahali Kurt. Top right, Hamza Özkaradeniz vs Serkan Serdar. Both outcomes carry serious weight tonight. Hamza Özkaradeniz has his supporters visible in this crowd. The home field advantage here is not simply atmospheric, it affects a wrestler's willingness to take risk at the critical moment. Özkaradeniz pressing hard on his home field, going for the Kangal, the inner ankle trip from close range. Serdar moving away, but Özkaradeniz is relentless. Abdülrafik Wanner attempting the Dallas, the forward dive. He is looking to reach behind his opponent's leg from a running entry. When Wanner sets that up cleanly, it is very difficult to stop. Erken bitecek mücadelelerden biri Faruk Mutkan. Çünkü ikisi de sonuca odaklı, risk alabilen, puan için hamleler yapacak olan güreşçilerimiz alt kadrajda. Merak ediyorum. İki tarafa da güreş gidip gelebilir. Wanner going for the Dallas, the forward dive at the waist, and Kurt keeps stepping away. Wanner the more active of the two, no question.
Şu ana kadar performansı son derece iyi Abdülrefik. Hamza Ascaradeniz is not himself guaranteed in the Alavsekiz standings. Abdülrefik Öner A win here tonight is the necessary first step toward building his case. gelebilir mi? He is not wrestling for survival tonight, but he is wrestling for momentum. Abdülrefik Öner'den Olabilir, evet. Arayış içerisinde çünkü. Belenseler ve kasnağa doğru hamlesi yine Abdülrefik'in. Şali Kurt uzak tutuyor. Paçaya doğru yöneldi. Şu anda devam eden karşılaşmaları... Both matches in the top half of the screen building towards something. Ascaradin is still pushing into Serduk at the Kangal angle. Bottom right, Susuz and Hasan Sengiz still locked in. Serkan Sertürk'ün üzerine gidiyor. Serkan Serduk's form tonight has actually been good, Sağ ve sol. but wrestling under survival pressure is a different physical experience. Karadeniz diğer The body knows what is at stake, and that awareness changes the timing of every technique. Bir anda iki paçaya birden yöneldi. Sonrasında bir içten çangal denemesi Hamza Özkaradeniz'den. Serkan Sertürk'ü uzaklaştırıyor bu hamle. Serkan da çok hareketli. Kendinden son derece emin. Yakışıyor. Something is happening in the Ascaradin's match. He's gone behind Serduk. He is pressing from the back. Karadeniz var kendi er meydanında. Bayağı da bir taraftarı var bugün Hamza Özkaradeniz. Hamza Ascaradinez wins. He beats Serkan Serduk by scoring period points. And with that result, Serkan Serduk's path to Kirkpiner this summer is gone. İlave 8 iddiasına son veriyor. Hamza Özkaradeniz. Ascaradeniz won that from the back position. He secured the rear control, applied the scoring pressure, and accumulated the advantage judges needed to award him the match. Abdülrefik Öner de bu arada And at the same moment, Abdulrafik Warner has beaten Sahali Kurt. Two Kokili wrestlers advance simultaneously. The home crowd is absolutely electric right now. Kendini hatırlattı. Serkan Serduk needed that match with no margin for error. Serkan Sertürk. Without it, the points he could still accumulate here are not enough to catch the Alavsekiz threshold. Yolunda The mathematics close immediately when you lose the must-win. yeniliyor ve Kırkpınar'a veda ediyor. Bir başka Ismail Erkal now holds 6 points at 7th in the standings. After losing in round 1 to Enes Dogan, he picks up nothing tonight. Whether 6 points holds that spot depends entirely on results around him. Both home wrestlers through, Ascaradinez and Warner, advancing at the exact same moment. That is not something you see very often. güreş adına çok kıymetli yiğidimiz. Ev sahipleri yollarına devam ediyorlar. Bir başka ifadeyle Hamza Özkaradeniz ve Abdülrefik Öner. İkisi de aynı anda. Abdulrafik Warner's recovery from injury has been one of the genuine stories of this tournament. He came into tonight carrying uncertainty about his physical condition. Aynı anda yaşamış. To watch him wrestle at this level of aggression and precision, it is genuinely encouraging for anyone who has followed his career. Sekar meydanında. İlave 8 iddiasında bulunan başpehlivanlardan İsmail Erkal yenildi. Gökhan Avcı. Enes Doğan'a mağlup oldu. 7. sıradaydı. 6 puan yetecek mi? Onu ilk 8'de tutabilecek mi? Zor. Ama neler olacak? Alttaki başpehlivanların alacakları sonuçlara bağlı daha çok zorlu müsabakalar bizleri bekliyor. The same cliff edge Serduk just fell from. Okan Akar is standing right at it now. He must beat Mehmet Yesel Yesel to keep any hope alive. Yesel Yesel pressing from the Kasnak and Paka right now. Geçerli. Okan Akar is now in the exact situation Serduk just left. A result that was theoretically possible but required everything to go right has been closed by one wrong outcome. Devam etmekte. Akar must beat Yesel Yesel to keep any path open at all. Yeltsin Unkol deserves a moment of acknowledgement despite his round 1 loss. En azından cumartesi He had an excellent winter of preparation. kader ağlarını His left side dive entries in the scoring period were technically very good tonight. He is a quality Basbalivan. The loss to Şimşek does not change that. Başpehlivanımız. Okan Akar, very well prepared coming into this season, but he is facing a two-time Golden Belt champion. Every advantage in that matchup sits with Mehmet Yesel Yesel. Karacar da bu performansıyla
çok değerli bir 2 altın kemerli Mehmet Yeşil pehlivan karşısında. Artık o tecrübeli bir baş pehlivan Okan Acar. Turu geçmek istemesi de çok doğal ama Mehmet Yeşil zamanı çok iyi idare ediyor. Umarım dalmalarda hata yapmaz ya da kontraya sağlıklı çıkar. Kıymetli bir mücadele. Susus goes for the Kangal on Sengiz, and Sengiz responds instantly with the Boyundurik, the neck control. Back to neutral, neither willing to give the other a clean opening. What you are watching from both Yesel and Akar right now is patience. Yesel will use the Dallas and the Koltuk Alti, the armpit entry. Akar will try to close those lanes with counter dives at the waist. Both wrestlers understand the scoring period requires economy, not speed. Hem Mehmet Yeşil hem Okan Acar çok sabırlı iki baş. Both remaining matches, Yesel vs Akar, Susus vs Sengiz, two patient pairs, waiting for exactly the right moment. This is tactical wrestling at the highest level. Bele girişleri Okan Acar'ın Okan Akar won the Ba Alti Championship at 21 years old, then tore his cruciate ligaments. That injury did not just cost him matches. It cost him the trajectory of a wrestler who had been pointed at a great career. He is trying to recover that trajectory now. Eski performansına bakalım ulaşabilecek mi? Daha henüz çok genç. 21 yaşında başaltıda şampiyon olmuştu. İşte bele girimi açısını kaçırdı. Okan Acar istekli. Mehmet Yeşil karşılıyor. Bu arada bir küne pozisyonu aldı. Bir an sonrasında bir şangal. Onursuzsuz sonuca gitme çabasında Hasan Cengiz direniyor. Salt pozisyonu oluştu. Bir an sonrasında da riske girmedi. Kasnakta tutmaya devam ediyor onursuzsuz. Evet, güreş karışacak. Belli ki iki tarafa da güreş gidip gelebilir. Hasan Sengiz just blocked Susu's waist grab completely. Used his left hand to close the chest crossover and empty the grip. That was quick. That was very experienced. Sosyal mesajlarla sakinliği Onur Susus is described tonight as taller and more physically developed than his father. duran eski Mehmet Ali Susus was calm, steady, a mountain in temperament. babası. That discipline has transferred to the son. You can see it in how Susus absorbs a counter without losing his composure or changing his tactical plan. Hasan Cengiz az önce beline gelen Onursuz'u da hemen sol eliyle o göğüs çaprazından ellerini birleştiren Onursuz'u hemen boşalttı. Çok tecrübeli ve çok pratik bir hareketti. Onursuz da cesaretle Hasan Cengiz ustasının belini kavradı. Ama tabii devamı gelmedi. Sanırım birazdan paçaları yoklayacaklar karşılıklı olarak. Kaldı ve The mathematics for Okan Akar, 2 points right now. Maximum 22 available from this event. If he wins everything from here, he gets to 24 total. That is theoretically inside the Alovsikiz. But he must win this match first. Okan Acar'ın buradan alacağı puanlar son fırsatı. 22 points is the maximum available from this entire two-day event. Puanıyla mücadele eden Akar has 2. Yeşil'i geride bırakması. If he wins here, advances through the bracket, and reaches the maximum points on offer, he gets to 24 total. That would theoretically place him inside the Alovsikiz. But step 1 is this match. Maksimum And step 1 is extremely difficult. Okan Acar bu fırsata sahip. Evet. 2 puanına 22 puan ekleyerek adını ilave 8'e yazdırabilir, bu fırsata sahip. Çeyrek final görürse de ve çeyrek finale kadar da hep maksimum puanları alabilecek olursa 10 puan hanesine yazdırabilir. 12 puan şu anda Hasan Güzeller'in bulunduğu puandan daha fazla. Bu da bir fırsat doğurabilir. Neler olacak hep birlikte göreceğiz ama önce sağdaki müsabaka, er meydanındaki müsabaka. Akar loading up at the waist, the Bele Giris, and Yesel cuts it off again. Okan Akar is not getting close to that opening. Mücadelesi.
Hasan Cengiz. The scoring period changes the tactical landscape fundamentally. Arada onursuzsuz. Clean throws are still possible, but control of position becomes the primary currency. Boşaltamadı Hasan Who keeps the opponent lower, who maintains chest contact, who initiates, these accumulate into a judge's advantage over time. Katlarından Susuz and Sengiz are both excellent at this phase of a match. Onursuzsuz baş pehlivanlık çıkma mücadelesinde o kasnaklardan sol koltuk altında Bekircan Özturgut'a galip gelmişti. O tekli final mücadelesinde o boşluğu arıyor tabii ama Hasan Cengiz çok tecrübeli, oraları kapatmış belli ki. Dizletmek isteyecek oradan sağlı sollu, evet. Ensesinden de bastırıyor onursuzsuz Hasan Cengiz'i. Üstten kasnaktan çalışıyor. Evet, Yeşil de çok hareketli. Okan Acar şimdi. After receiving his warning, the Atar, Akar has become noticeably more aggressive. He caught Yesel's pocket there. Briefly, onayladı. Çok dikkatli, çok istekli. There is a saying in this sport that captures the Susuz Sengiz dynamic exactly. Uzak tutuyor. The master waits. He lets the younger wrestler show everything he has. Hadi onursuzsuz bakalım sende Then, ne var? when the Görelim. time is right, Ben de he ustalara reveals bak. what he held in Sana reserve. cevap vereceğim. Çünkü Come, güreşte show me böyledir. your skill. Ustalar her zaman bekler. Then I will show you mine. Der ki, hadi görelim. Sengiz is doing exactly that. Ondan sonra da Waiting. ben bir Ali Cengiz oyunu sana sakladım derler. Ben 40 yıldır bu çayırlardayım. Ustalar hep böyle çıraklara tabir kullanırlar. Bakalım onursuzuz neler yapacak Hasan Cengiz karşısında. Okan Akar is putting up the best possible fight against the old master. Yesel just keeps reading every approach. This is a wrestler with decades of pattern recognition in his hands. Var bakalım Okan usta karşısında bundan sonra puanlamanın süresini nasıl değerlendirecek? Susuz now from the left Kasnak. He has been rotating through different angles all match. Cengiz'i If Sengiz comes down on one knee, that is the breaking point. yükleniyor. Both wrestlers know it. Yeşil. The wrestling is happening as much in anticipation as in contact. Susuz now from the left Kasnak, pressing Sengiz's shoulders downward. Sengiz absorbing, lowering his center of gravity. Neither wrestler has donated a free point tonight. Tabii onursuzuz daha genç, daha dinamik. Ama eğer bir açık verirse oradan tek bir hamleyle sonuca gidebilir Hasan Cengiz. O da zaten o uygun anı bekliyor. Mehmet'e müsaade etmiyor kasnakları. Hasan Sengiz is 30 years old, 30th in the overall league standings. He has had a good, consistent career at the top level. Never quite reached the heights his talent probably warranted. Tonight he is wrestling a wrestler who many believe will reach those heights. Bu arada beline girdi. Her an bastırabilir, kaçırdı. Sengiz going for the bell, the waist. They are near the referee tower. Susuz countering, wrestling back out to the open field. Match brought back to a neutral position. Mehmet Yeşil'i Okan Acar. Akar has become more active after receiving his Atar, his warning. That warning shifts the scoring balance. Ve mücadele Akar knows it. çeken önemli. His response, going more directly at Yesel, is exactly the right tactical read. Bir baş pehlivan güreşiyle, güreş tutuşuyla 15 dakika geride kaldı. İkinci 30 dakikalık devrede puanlamada çifter kasnaktan asılıyor Mehmet Yeşil Okan Acar. Karşılık verme çabasında. ilk defa bu kadar net görüyorum. Kasnak'ta herkesten her iki koluyla Mehmet'in Çekti kendisine doğru. Dıştan kasnağa doğru bir hamlede ayrıca Hasan Cengiz'le onursuz. 10 years between Susuz and Sengiz. 9 years between Yesel and Akar. Both remaining matches telling the exact same story on opposite halves of the screen. Çok önemli. 10 years and 9 years, the age gaps in these two matches. In Turkish oil wrestling,
that gap runs in both directions. Bu işte The younger wrestler has physical surplus. Faruk Mutkan The older wrestler has positional memory. arasında Neither advantage is clearly larger. sonuca bak. The result comes down to which expires first. Deste küçük ve deste orta boy pehlivanları pehlivan giriş kapısında hazır olunuz. Deste küçük ve deste orta boy. Valla kıyasıya mücadeleler var minikten başa kadar. Seka Ağır Meydanı'nda. Küçük ve deste orta boy pehlivanları pehlivan giriş Mehmet Yeşil şu anda ligde 39. sırada. 32 baş bir. Context for Mehmet Yesil Yesil tonight. 39th in the overall league standings. The top 32 earned direct Kurt Piner qualification for next year. He is wrestling for that position too, not just for this match. Tam ortasında. Mehmet Yesil Yesil at 39th in the overall standings, but the top 32 get direct Kirk Piner qualification for 2027. Kırkpınar ihtimali He is wrestling in the middle of the table for next year. Yeşil de His legacy is not on the line tonight, için but his position is. diyor, kariyeri söz konusu senin de dediğin gibi. Tabii ki. Çok güzel ifade ettin Faruk Mutkan. Okan Acar'la bu yıl ilk kez Hasan Cengiz is also at the 30th position, inside the automatic zone for next year. So both Cengiz and Yesil Yesil are wrestling with an eye pass tonight. Yani o da These matches mean more than round 1 points. garanti. Sen daha iyi. They are the final preparation for Kirk Piner, starting July 3rd in Edirne. Çünkü çok hakimsin. Bu arada Onur'un yavaş yavaş hakeme sergenişi var. Onur Susu's 3 losses this season, Ali Garbuz, Fizullah Akhtar, and Mustafa Taz, the current second, first, and fourth in the overall league standings. Pehlivanlar 45 Against every other Basbalivan he has faced this season, wins. güreş tutabiliyorlar. That is a very specific profile of limitation, Bu da and a very specific profile of promise. Son anlarda mutlaka sözü alacaksın Faruk Mutkan ama ben ligin zirvedekileri biraz güreş severlerin şöyle ağzına bal. While these matches continue, let us say the name at the top of everything right now. Fizullah Akhtar, 46 points, 12 clear of Ali Garbuz in second. Akhtar is the Turkish Altay, world champion in both Karakukak and floor wrestling. Kurt Piner is the remaining goal. Söylemiş olduğun Fizullah Akhtar, world champion in Karakukak, world champion in floor wrestling, now leading the Oil Wrestling League by 12 points entering this event. dünya şampiyonu. The commentators have called him the Turkish Altay, the tank. Kemeri hedef. He combines power and endurance with tactical intelligence. Kulvarda da And his one loss this season came in a final, not a first round. pehlivanlık karakteri ortaya koyuyor. Her kulvarda var. Her kulvarda iddialı. Feyzullah Aktürk çok özel bir sezon geçiriyor. Bu Wait, Yesil Yesil pressing now, he has position. kazanıyor Mehmet Yeşil. Okan Acar için. Mehmet Yesil Yesil wins. He beats Okan Akar by scoring period points. The master showed his timing one more time. Okan Akar's Kurt Piner dream for this summer is over right here. saçlığını bir kez daha gösterdi Mehmet Yeşilci. Çok da ihtiyacı vardı buna. Ama Okan Acar'ı da kutluyoruz. Gerçekten iyi bir mücadele. Akar fought as hard as anyone could against that opponent. He is young. He will come back. But tonight belongs to Yesil Yesil. İlave 8'in 7.'si kaybetti. Enes Doğan kazandı. Okan Akar's career is not finished by tonight. Yaşanıyor. He is young enough that this setback is a chapter, not an ending. 2 puanda The kalıyor. cruciate ligament, the recovery, the push to return, that arc continues. He will be on this field again. Değildi. Evet. İlave 8'de yer alabilmesi. Bu yıl Kırkpınar'da mücadele edecek. 40 baş pehlivanı belirleyecek. İlave 8'de yer alabilirdi, bu fırsata, şansa sahipti ama buna Mehmet Yeşil izin vermedi. Serkan Serttürk. One match remaining. The last one of round one. Onur Susuz and Hasan Cengiz. Still going, deep in the scoring period. Everyone else has been decided. All eyes on this final match. The Susu Cengiz match has now passed 20 minutes in the scoring period. Devam ediyor. The commentators admit they expected this match to finish early. Both wrestlers were attack-minded enough that a quick result seemed likely. Yanılttılar, şöyle yanılttılar. They were wrong. Evet. This match found a different rhythm entirely. Kalan kaldı. Normal sürede öyle atak güreştiler ki yani bunu puanlamaya taşıdıklarında bu güreş taktiğini ben çok erken çözüleceğini düşünmüştüm ama Bu yanıldım. arada bele gitti. Onursuz. Susu's going to the bell, the waist position, trying to lift, and Cengiz counters from distance, stepping around it. These two surprised everyone tonight. We thought this would end early. Evet. Çok
kısa bir nüans oraklamadan sonra Hasan Cengiz dengeyi çabuk kurdu. O pozisyondan ikisi için de tehlikeliydi. Belki bir çangal gelebilirdi dıştan, içten Hasan'dan ama Onur Susuz ilk yılında harikalar yaratıyor. Allah nazardan saklasın ama çok kurt bir baş pehlivan var Hasan Cengiz. Onur Susuz'la Hasan Cengiz ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Bu sezon CB Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde. Onur Susuz in his first year as a Bas Beliven, and he leads the Alavsikis standings, has absorbed only 3 losses all season, and has pushed Hasan Cengiz through 20-plus minutes of scoring period wrestling. Önemli ama What he does in year 2, year 3, it is not easy to project. But year 1 looks like this. Süreyi şu ana kadar hiç dondurmadı her iki pehlivanda. Onur Susuz'un daha önce elde ettiği galibiyetlere şöyle bir baktığımızda kendisinden daha üst sıradaki baş pehlivanlara diş geçiremediği görülüyor. Ali Gürbüz'e, Feyzullah Aktürk'e ve Mustafa Taş'a yenilmiş. CB Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde Bu sezon 3 yenilgisi var. Üçünü de Susuz's 3 losses this season, to Gürbüz, Aktürk, and Taz, are the 3 wrestlers currently ranked 2nd, 1st, and 4th in the league. Yani baş He has not been beaten by anyone outside that bracket. ilk yılı The ceiling question for Susuz heading into Kirkpiner on July 3rd is exactly this. What happens when he faces those 3 men again? Yani bu performansı da 3 aylık taze baş pehlivan bunu sergiliyorsa önümüzdeki yıl ben düşünemiyorum. 3 ay oldu Faruk mu? Utkan. 3 ay oldu. Oldu hemen hemen. Mayıs, Haziran, daha 2 ay. Yani O kadar da değil diyecek. Onur Susuz diyecek. O yüzden ben His father, Mehmet Ali Susuz, came from a generation of Bas Belivenler that included the late Recep Gürbüz, Cengiz Elbiya, Ahmet Taz, and Abdullah Ersul. çok önemliydi. A remarkable generation, competitive, technical, disciplined. Birlikteydi. The family culture that surrounded Onur Susuz's development was built inside that wrestling world. Ahmet Taç You can see it in how he carries himself. birbirinden değerli bir jenerasyonun içindeydi Mehmet Ali Susuz. Tabii o aileden böyle bir pehlivan, disiplinli, saygılı, duruşu olan bir ailenin babadan oğula. Ömer dedesi de çok önem veriyor. Susuz coming at Cengiz from the Boyandarik now. The neck hold, pressing the head down. Cengiz absorbs again, still at his base, still answering every approach. Hasan Cengiz de Onur Susuz'da 50 plus of the 70 Bas Belivenler competing here this week hold university degrees. pehlivanın Hasan Cengiz is among them. mezunu. Yani Susuz is among them. 20 or 30 years ago, the educational profile of this sport looked fundamentally different. That change reflects something real about Turkish athletics. spora ve sporcuya yatırımın da bir başka karşılığı bu aslında. Sevgili Faruk, ben şunu ifade etmek istiyorum. Bugün çok mutlu oldum. Önemli isimlerden bir tanesi Abdülrefik Öner'in artık 64 pehlivan içerisine gelmesi. Tonight's round 1 has given us 2 Kokili home wrestlers advancing simultaneously, Abdulrahman Winner back from injury, and Tanju Jimasai through to tomorrow with a momentum that has been building all season. The storylines from tonight carry into tomorrow's bracket. Allah hiç kimse... Tanju Jemisai arrives in tomorrow's bracket with a trajectory that no one can ignore. 0 points at stage 1, 3 at Manavgat, 7 at Manisa. Önemliydi çıkışı. The commentators describe his mentality as a tsunami, slow to build, but once in motion, nothing in front of it holds. Grafik var. He is a large, courageous wrestler who wrestled the top names at his peak. That wrestler is trying to return. Puansız geçmişti. Sonra 3 puan aldı. Manavgat'ta, Manisa'da ise 7 puanın sahibi oldu Tanju Gemici. Tanju Gemici'nin mentalitesi Faruk Utkan. Tsunami gibi. Yeter ki bir hareketlensin. Hareketlendikten sonra önünde hiçbir şey duramıyor. O kadar kemikli bir baş pehlivan, o kadar cesur bir baş pehlivan. 3 yıl önce, 4 yıl önce neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu'yla, İsmail Balaban'la korakor güreşen bir yiğidimiz. İnşallah Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın göz bebeği. Evet, Bu arada Susuz goes to the bell, into the waist, left leg sweeps, Kangal, the ankle trip. He brings Hasan Cengiz down. Onur Susuz wins. Round 1 is complete. Çok rahat girdi. Bakalım orada yakın plan. The technique, Susuz entered the waist, then swept the left leg across the ankle, the turpan, the side. Eline girip de onu yaptığında Not luck. Ali Gürbüz de çok iyi yapar bunu. A trap set and sprung.
Tam beline girdiğinde 6 matches, 6 winners, all 6 advance. See you in round 2.